Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugünkü haber başlığımız maalesef şöyle. Gurbetçilere kötü haber. Türkiye bazı e-simlere erişimi kısıtladı. Maalesef tam Sıla yolu başladı. Gurbetçilerimiz akın akın Türkiye'ye gidiyor. Böyle bir haber geliyor. Gerçekten güzel bir haber değil. Yalnız bakın, korkulacak bir şey yok. Buna da bir önlem alabilirsiniz. Bütün detaylı bilgiler bu videoda. Nereden e-sim aldınız ona bakın. Hepsini, bütün şirketleri detaylı olarak size bu videoda şimdi açıklayacağım. Ve eğer o şirketlerden birinden e-sim aldıysanız Türkiye için, tatil için, bakın sırf Türkiye için geçerli bu, tatil için, onun da bir kolaylığı var, değiştirebilirsiniz. Nereden alabilirsiniz? Sonuna kadar izleyin. Birkaç dakikanızı alacağım. Sıla yolu üzerinde de bazı bilgiler vereceğim. Beğenirseniz bir beğeni verin. Abone olmayan arkadaşlar da abone olarak bana destek olurlarsa sevinirim, gurur duyarım. Şimdiden teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz diyorum. Türkiye'den gurbetçilere kötü haber. Tatilde uygun fiyatlı internet zorlaşabilir. Değerli izleyiciler, ben de şimdiye kadar Airalo'dan alıyordum. Ama bu noktaya tekrar geleceğiz. Hemen habere giriş yapıyorum. Avrupa'daki Türk toplumu için memlekete dönüş sezonu başlarken Türkiye'den gelen bir haber tatil planlarını etkileyebilir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu BTK 10 Temmuz 2025 tarihinde aldığı kararla 8 popüler e-sim sağlayıcısına Türkiye'den erişimi engelledi. Yani yok. Bu karar özellikle uygun fiyatlı mobil internetle seyahat eden gurbetçiler için sorun yaratabilir. Peki hangi e-sim platformları engellendi? BTK'nın erişim engeli getirdiği e-sim sağlayıcıları şunlar: Seyli, Airalo, Holafile, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve Bnesim. Değerli izleyiciler, ben de şimdiye kadar bakın Airalo var içinde. Airalo'dan Türkiye için e-sim alıyordum. Ve bu Türkiye için değil, Sırbistan'ın içinde geçerliydi. Efendime söyleyeyim, bütün Avrupa ülkeleri içinde geçerliydi. Bilhassa Sırbistan ve Türkiye vardı içinde ve beni çok sevindiriyordu. Ama şimdi sırf Sırbistan için geçerli olacak bu, ama Türkiye'de çalışmayacak. Belki diyeceksiniz, neden alıyorsun? Benim Avrupa özel kontratım var Türkiye'de içinde, ama 40 GB'lık, 40 GB sonra özel e-sim açıyordum şimdiye kadar. Bundan sonra peki ne yapmamız gerek? Hemen ona da detaylı bakalım. Bu platformlar fiziksel sim kart olmadan uygun fiyatlı mobil veri ve iletişim hizmeti sunarak özellikle yurt dışında seyahat edenler için büyük kolaylık sağlıyordu. Ancak artık Türkiye'den bu hizmetlere erişmek mümkün değil. Yani bu şirketlerden e-sim aldıysanız maalesef Türkiye'de kullanamayacaksınız. Peki gurbetçiler ne yapmalı? Avrupa'daki Türkler Türkiye'ye seyahat etmeden önce şu adımları düşünebilir. Değerli izleyiciler, o okuduğum şirketler Türkiye'de çalışmayacak. Ama sizin yapabileceğiniz yerel operatörlerle iletişim. Türkiye'deki GSM operatörlerinin Turkcell, Vodafone, Türk Telekom turist tarifelerini araştırın. Yani bunlar da e-sim veriyor. VPN kullanımı. Bazı kullanıcılar engellenen platformlara erişmek için VPN hizmetlerini tercih edebilir. Ancak bu yöntemin yasal riskleri olabilir. Fiziksel sim kart. Geleneksel sim kartlarla seyahat planlarınızı düzenleyebilirsiniz. Ancak maliyetleri karşılaştırın. Peki bu ne demek oluyor? Mesela benim hanımın İsviçre telefon
kontratı sırf İsviçre için geçerli. Ama zor duruma kaldı mı Türkiye'de de kullanabilir. Ama ona göre de telefon konuşması, efendime söyleyeyim, eSIM'den 20 kuruş ödüyorsanız orada dakikası 3.80 4.80 euro olabilir. Şimdi benim hanımın kontratından konuştuk. Sizinki nasıl onu bilmiyorum. Onu da araştırabilirsiniz. Yani Türkiye'ye gittiğiniz zaman Avrupa'ya SMS kaç para, WhatsApp kaç para dakikalık, internet kaç para Türkiye'de açtığınız zaman buna da bakabilirsiniz. Ama çok kullanıyorsanız size derim ki Türkiye'deki Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom'dan bir araştırın, bakın onlar kaç para ve tekrar söylüyorum, bakın Sahili, Airalo, Holafly, Nomad, Instabridge, Mobimatter, Alosim ve Beynesim. Bunun yanı sıra başka şirketler varsa onlar daha geçerli. Ama sanırım bayağı etkilenmişler. Yani şirketler 8 şirket, çok şirket çalışmayacak Türkiye'de. Onu da tabii ki araştırabilirsiniz. Veyahut da Turkcell, Vodafone veya Türk Telekom'dan internet telefonunuzu yükleyeceksiniz. Artık 50 euro, 100 euro, 20 euro ne kadar ihtiyacınız varsa ve internete giriş yapabilirsiniz. WhatsApp'tan görüşmelerinizi yapabilirsiniz vesaire vesaire. Şimdi biraz evvel, başlamadan evvel dedim, tam da zamanında geldi. Doğru arkadaşlar. Bazı gurbetçilerin tabii ki bütün Avrupa için açık. Şimdi benim buradan Swisscom'dan, ben İsviçre'de çalıştığım için benim Türkiye içinde biraz evvel dediğim gibi internetim var. Bakın o başka. Şimdi burada eSIM'den konuştuk. eSIM bu şirketlerden alırsanız tehlikeli. Onu yola çıkmadan evvel bir göz atın ve hatta Almanya'dan, Hollanda'dan nereden yola çıkacaksınız değiştirebilirsiniz. Yani yollarda bilhassa Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra ya benim telefonum, internet neden çalışmıyor diye şaşkın bir hale gelmeyin, yani mağdur kalmayın. Değerli izleyiciler, biraz evvel dedim, sezon başladı. Gurbetçilerimiz yoğun yollara gidiyor. Biliyorsunuz en çok insanımız cuma, cumartesi yola çıkıyor. Tabii perşembe, çarşamba, salı gibi yola çıkarsanız avantajlı olursunuz. Sınırlarda fazla beklemezsiniz. Ama bu hafta sonundan sonra biliyorum, yani Murat Bozdoğan biliyor ki perşembe akşamı, cumadan sonra yola çıkacaklar. Muhakkak sınırlarda bekleyeceksiniz. Onun için sabırlı olalım. Öbür videolarımda da söyledim. Kapıkule'ye, İpsala'ya geldiğiniz zaman artık hangi gümrükten Türkiye'ye giriş yapacaksınız? Kimseye madalya takmıyorlar. Güvenli gidin, dinlene gidin. Murat Bozdoğan videoların altında otel adresleri de var. Macaristan'da kaldım, Sırbistan'da kaldım, Bulgaristan'da kaldım, Slovenya'da kaldım, Hırvatistan'da kaldım. Bütün kaldığım otellerin videoları da mevcut, adresleri de mevcut. Şimdi tekrar söylüyorum, bakın, arabanın kontağını çalıştırmadan evvel lütfen tekrar kontrol edin evraklar. Pasaportunuz, kimliğiniz yanında mı? Tarihi geçerli mi? Ehliyetiniz yanında mı? Almanya'da oturanlar için tarihini kontrol edin, geçerli mi? Arabanın sigorta kağıdı, arabanın ruhsatı yanınızda mı? Eğer araba sizin üzerinize değilse vekaletname yaptıysanız rica edeceğim karşıki tarafın da pasaportun fotokopisini muhakkak yanınıza alın. Yanında belge olarak bulunsun. Murat Bozdoğan'a haber geldi. Mağdur kalan arkadaşlarımız, gurbetçilerimiz var. Onun için bunu tekrar söylüyorum. Bakın, pasaportun fotokopisini yanınıza alın. Yani ben sana şimdi vekaletname verdim, sen benim arabamla gidiyorsun, sırf imza değil, pasaportun fotokopisini de istiyorlar. Evet değerli izleyiciler, yola çıkacak arkadaşlar, gurbetçiler, hepinize şimdiden hayırlı yolculuklar diliyorum. Kazasız, belasız, cezasız gidin gelin, tatilin keyfini çıkarın. Herhangi bir yenilik olacak olursa, herhangi bir değişiklik olacak olursa Murat Bozdoğan YouTube kanalında bunu öğrenebilirsiniz.
En sonunda ne diyorum? Sağlık sağlık en mühimi. Sağlıcakla kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.